Merhaba arkadaşlar. Bir demlenme sohbetleri videosuna daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz bunun birincisini çekmiştim. Bundan sonrakileri de çekeceğimi söylemiştim size. Bugün gene başka bir sohbetle beraberiz. Bu süreç devam edip gidecek. Burada yapmaya çalıştığım şey teorik temelleri anlayarak pratikte bunları uygulamaktan ibaret. Ben edindiğim bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Elbette bu işten faydalanmak isteyen kişiler bunları takip ederek daha yaratıcı süreçleri hazırlayabilirler. Biliyorsunuz damıtma süreci özünde son derece yaratıcı bir süreçtir. Yoksa 2 kilo şeker, 10 litre su, al karıştır, üzerine mayayı koy, damıt, iç. Hayır, böyle bir şey değil. Çok yaratıcı. Dünya tarihinde de bu süreç bu şekilde devam etmiş, gelmiş bugünlere kadar. Bundan sonra da damıtıcıların yeni yaratıcılıklarına eminim ki sahne olacak. Biliyorsunuz ilk yaptığımız teorik çalışmada fermentasyon sürecini ele almıştık. Onlarla ilgili ham maddelerin belirlenmesi, hidromodülün seçimi, şeker konsantrasyonunun hesaplanması, sıcaklık rejimiyle ilişki görüşlerimi bildirmiştim size. Üst beslemenin olası yollarını hem videolarımda hem de o videoda belirtmiştim. Maaşenin temizliğine ilişkinde bildiğiniz gibi çeşitli videolarım var. Zaman içerisinde de belki bunlara ilişkinde daha detaylı teorik bilgiler vereceğim. Burada yayınlamış olduğum videonun dokümantasyonunu blog sayfamda bulabilirsiniz. Burada göreceksiniz bu video boyunca kullanacağımız grafikler olacak, tablolar olacak. Bu tabloları da blog sayfamda yayınlayacağım. Destilasyon yapan arkadaşlara, damıtıcılara eminim ki bunlar da çok büyük fayda sağlayacaktır. Biliyorsunuz videoları sadece teorik bazda değil, aynı zamanda pratik bazda da hazırlıyorum. Yani burada verdiğimiz teknik bilgilerin geriye dönüp bakarsanız uygulamalarını da göreceksiniz. Bundan sonra da daha detaylı uygulamalara geçeceğiz. Kimi zaman ben de YouTube'da bazı arkadaşlar değişik konularda videolar istediklerinde onlara teorik temelleri tamamlamadan videoları çekmek istemediğimi söylemiştim. Çünkü çeksem de anlaşılmayacaktı. Elbette bilenler biliyor ancak çoğu damıtıcı fraksiyonel damıtmanın inceliklerinden belki de haberdar değil. Doğal olarak en azından bu konuda ben Türkiye'de yayınlanmış videoya rastlayamadım. Neden bu şekilde damıttıklarını da ifade eden bir video göremedim. Belki vardır ama ben göremedim. O yüzden bu eksikliği tamamlamak adına verdiğim bazı teorik bilgilerin pratikte de uygulamalarını yapacağım. Böylece damıtıcılar bu konuda da daha fazla bilgiye sahip olacaklar ve kullanabilecekler diye düşünüyorum. Böylece damıtma süreçlerini eminim ki daha da zenginleştirecekler. Kısacası burada işlemeyi planladığım ilk etapta konular hakkında size bilgi vermek istiyorum. Konuyu nasıl devam edeceğiz? Önümüzde hangi konular çıkacak? Bu konuda sizi bilgilendireyim. Damıtma sürecini ele alacağız. Damıtma süreci deyince karşımıza çıkacak şeyler elbette en başta fraksiyonların tanımlanması ve arkasından seçimi geliyor. Çoğu damıtıcının bildiği gibi fraksiyonlar deyince biz baş, göbek ve kuyruk olarak 3 temel fraksiyonu ele alıyoruz. Bunları tanımladıktan sonra ve içerikleri hakkında bilgi edindikten sonra safsızlıkların seçim kriterleri ve kontrolüne ilişkin sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Çok önemli bir konu. Bu konuda safsızlıklar konusu. Bundan sonra da olayı teknik açıdan ele alacağız. Yani damıtma süreçlerini nasıl takip edeceğimizi hep beraber konuşacağız. Bunu yaparken de önce birinci distilasyonu ele alacağız. Ne şekilde birinci distilasyonun yapılması gerektiği hakkında size kısaca bilgi vereceğim. Arkasından ikinci distilasyon ki çok önemli bir konu bu. İkinci distilasyon deyince artık ayrımsal fraksiyonel damıtmayı anlıyoruz. Bu fraksiyonel damıtmanın çeşitlerini ve hangi tipleri nerelerde kullanılır, ne gibi özellikler var, incelikleri neler bunları tartışacağız. Bunu yaparken de basit distilasyon, kuru buharlı distilasyon, kolonlu yani deflagmatörlü geri akış soğutuculu distilasyon ve plakalı bubble cap'li distilasyonu ele alacağız. Fakat biz ikinci distilasyon sadece ayrımsal fraksiyonlu damıtmadan meydana gelmiyor. Aynı zamanda bir de bunun bir üst aşaması olan rektifikasyon veya düzeltme damıtması dediğimiz bir damıtma şekli daha var. Saf alkolün elde edilmesi konusu. Bu konuda da dolgulu ve yüksek kolonlu damıtmayı ele alacağız. Ve arkasından da plakalı bulk distilasyonla bu süreci tamamlayacağız. Bunlardan sonra ürünlerin sınıflandırılması açısından değerlendireceğiz. Bunları yaparken de gene benzer şekilde damıtma süreçlerine ilişkin olarak organoleptik özelliklerin korunmasını hedefleyen damıtmalar ve saf alkolün alımını hedefleyen damıtmalar olarak bunları inceleyeceğiz. Ve çok önemli özel yöntemlerle damıtmalar var.
tahılları ve meyvelere ilişkin. Bunlar için de Gabriel metodu, gene özellikle tahıllar için ve Gabrielizasyon yöntemi özellikle meyveler için bunları inceleyeceğiz ve arkasından bunlara ilişkin de pratik videoları çekerek daha da bilgilerimizi zenginleştireceğiz. Evet arkadaşlar, gelin damıtmaya ham maddeleri esas alarak hazırlanan bazı alkolleri tanımlayarak başlayalım. Bunlardan bir kısmı üzüm esaslı. Bunlardan Calvados, elma şarabı. Meyve esaslı olanlardan şarap, konyak. Bitkisel esaslı olanlardan rom, tekila, absin, balzam. Tahıl esaslı olanlardan viski, vodka ve bira imal etmek mümkün. Bu ürünlerin tamamının ortak özelliği organoleptik özelliklere sahip olması. Bu işler için tarih boyunca kullanıla gelen imbiklerle damıtmayı anlamaya çalışmak herhalde yapılacak en mantıklı işlem olacaktır arkadaşlar. Biraz daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi imbiklerde bakırdan hazırlanmış bu ekipmanlarda genişçe bir kazan hacmi, üzerinde de gene oldukça geniş alana sahip bir kapak, üzerinde daralan bir boyun ve kuğu boyunu gibi bir boyun, buradan geri dönülemez bir akışla beraber gelen distilat soğuyarak artık toplama kabında toplanabiliyor. Burada neler oluyor? Biraz daha yakından bakalım. Evet, kazanımızda seyreltilmiş alkolümüzün olduğunu ya da püremizin olduğunu düşünelim. Fark etmez. Bunu ısıttığımızda arkadaşlar meydana gelecek olan şey buharlaşma. Buharlaşma doğal olarak işlerinde bir sürü safsızlık barındırıyor. Yani bunların içerisinde yüksek kaynama noktalı olanlar var, düşük kaynama noktalı olanlar var. Bunların hepsi beraber buharlaşıyorlar. Burada buharlaşan akışkan gördüğünüz gibi imbiğin üzerinde bulunan kapağın yüzeylerinde soğuk, tabii kendisine göre soğuk olan bu yüzeylerde yoğunlaşıyor. Yoğunlaştığı zaman damlacıklar oluşmaya başlıyor. Bu damlacıklar bu yüzeye yayılıyorlar. Çok daha büyük miktarlar doğal olarak büyük miktarlarda olduğunda yüzeye yayılıyorlar ve bir film tabakası oluşturuyorlar. Bu işlem sürgüt devam ediyor. Bir anlık bir işlem değil tabii. Bu damıtma esnasında bu sürecin devam ettiğini düşünün. Yüksek kaynama noktasına sahip buhar gelip burada bu kazan kapağının yüzeyine temas ettiğinde soğuk bir yüzeyle karşılaştığı için burada bir yoğuşma meydana geliyor. Bu yoğuşmaya sıvı film diyoruz veya kondens diyoruz. Hatta bu gelen buharın dönen miktarına da reflü diyoruz. Yüksek kaynama noktalı buhar gelip burada buharlaştığı zaman tamamı kondens veya reflü olarak damlacık haline gelmiyor. Bunların içinde düşük kaynama noktalı olan buharlar da var. Başka bileşikler de var doğal olarak. Yüksek kaynama noktalı olanlar uçamayacakları için, buharlaşması devam edemeyeceği için onlar sıvılaşıp kazana dönerken düşük kaynama noktalı olanlar bu yüzeyden buharlaşabiliyorlar. Zira hala kazanın kapağının yüzeyinin sıcaklığı onların buharlaşabilmesine engel teşkil etmiyor. Onlar bu sıcaklıkta bile buharlaşabiliyorlar. Ve böylece aşağıdan gelen düşük kaynama noktalı fraksiyonlarla kazan yüzeyinden buradaki yoğuşmanın akabinde meydana gelen düşük kaynama noktalı buharlar birleşerek, zenginleşerek, bunlar birbirlerini destekleyerek, zenginleşerek çıkış noktasına doğru hareket ediyorlar. Ama bir kısmı da yoğuşarak kazana geri dönüyor. Bu kazana geri dönen akışkana biz reflü diyoruz. Veya buna flagma diyor veya geri akış deniyor. Yani çeşitli isimler veriliyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Aşağıdan gelen bir buharımız var. Buharın bir kısmı tekrar kazana geri dönerken bir kısmı zenginleşerek düşük kaynama noktalı fraksiyonlarla beraber yukarı doğru çıkıyor. Bu kaynama devam ettiği sürece ve fraksiyonlar kendilerini tükettiklerinde yeni fraksiyonlar geliyor. Daha yüksek kaynama noktalı fraksiyonlar, daha yüksek kaynama noktalı fraksiyonlar. Bu işlem sürgüt devam ediyor. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada gerçekleşen olaya, yani yüksek kaynama noktalı bileşenin gelip düşük kaynama noktalı bileşenin buradan ayrılıp zenginleştirmesi işlemine ve bir kısmında geri dönüşüne ısı ve kütle transfer ediyoruz. Çünkü ısıyı transfer ediyor. Bu yüzeyden bir miktar ısı dışarı doğru veriliyor. Eğer verilemeseydi zaten bu damıtma olayı gerçekleşemezdi. Buradaki ısı
ve kütle transferi gerçekleşemezdi. Kütle transferi gerçekleşiyor diyoruz. Çünkü buraya gelen yüksek kaynama noktalı buharla buradan ayrılan buharlar birbirlerine eşit değil. Bir kısmı reflü olarak gidiyor. Bir kısmı düşük kaynama noktalı fraksiyon olarak tekrar yoluna devam ediyor. Bence distilasyon tekniğini anlayabilmek için mutlaka ısı ve kütle transferini anlayabilmek lazım. Eğer bir damıtıcı ısı ve kütle transferini anlayamazsa arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yaptığı damıtmayı bilerek yapamaz. Çünkü bu işin mekaniği bunu anlayabilmekte yatıyor. O yüzden bu çok önemli. Zaman içerisinde tabi bunlar da gelişmeler olarak burada gördüğünüz gibi bu imbik kapakları kendilerini kolonlara doğru değiştiriyorlar, eviriyorlar. Çünkü burada elde edilen verimle bunda elde edilen verim aynı değil arkadaşlar. Kolonlarda çok daha yüksek verimle çalışılabiliyor. Bunun içerisindeki dolgu malzemesiyle, kolonun çapıyla, yüksekliğiyle alakalı çeşitli parametreler var. Bunlar sağlandığı takdirde kolonlu tip damıtma cihazlarıyla çok daha yüksek verimde çalışmak mümkün. İsterseniz ısı ve kütle transferine bir kez daha değinelim bu önemli konuya. Ondan sonra bir diğer konuya geçeceğiz. Tekrar söylüyorum. Yüksek kaynama noktalı fraksiyonlar, bunlar buharlar. İçlerinde düşük kaynama noktaları olanlar da var. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Başlarının içerisinde etil alkol var veya etil alkolün içerisinde kafalar var. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani hepsi birbirinin içine girmiş vaziyette çünkü. İlk başta başı aldığımızı hayal edin. Bu şekilde devam edelim. Baş almayı beklerken meydana gelen olay şu. Baş fraksiyonlarıyla yani yüksek kaynama noktalı, görece tabii yüksek kaynama noktalı fraksiyonlar buharlaştıklarında gelip kazan kapağındaki yüzeye temas ediyorlar. Bu yüzey soğuk olduğu için burada bir yoğuşma meydana geliyor. Bu yoğuşmanın etkisiyle bir kısmı kondens ve reflü olarak aşağı doğru, kazana doğru hareket ederken bir kısmı hala sıcaklığı, buharlaşma sıcaklığının üzerinde olduğu için buradaki sıcaklık gelen akışkanın buharlaşma sıcaklığının üzerinde olduğu için bunların buharlaşması mümkün kılıyor. Ve tekrar burada düşük kaynamalı fraksiyonlar buharlaşıyor. Aşağıdan gelen düşük kaynamalı fraksiyonlarla kazan kapağında oluşan düşük kaynama noktalı fraksiyonlar birleşerek zenginleşiyorlar ve onlar yollarına devam edip distilat olarak soğutucudan geçiyorlar. Ama yüksek kaynamalı olanlar kazana geri dönüyorlar. Bu işlem sürgüt bu şekilde devam ediyor ve belli bir kategorideki düşük kaynama noktalı fraksiyonlar bittiği zaman yavaş yavaş daha yüksek kaynamalı fraksiyonlara dönüyorlar ama onların içinde gene bir yüksek var. Onun içinde daha yüksek var. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. Bir kısmını alıyor, bir kısmını veriyor. Bir kısmını alıyor, bir kısmını veriyor. İşte buna ısının kazan kapağından aktarılmasıyla bir enerji transferi meydana geliyor ki bu enerji transferi olmasaydı burada herhangi bir şekilde kondens olayı meydana gelmezdi zaten. Burada meydana gelen olaya yani kütlenin bir kısmı ikiye ayrılıyor, aşağı iniyor, bir kısmı tekrar buharlaşıyor gidiyor. İkincisi bir ısı transferi var burada gördüğünüz gibi. Buna ısı ve kütle transferi diyoruz. Yüksek oranlı, yüksek saflıkta alkol almanın tek yolu bu ısı ve kütle transferi arkadaşlar. Bu olay olmadan fraksiyonlar düzgün bir şekilde ayrılamaz. Saflaştıramazsınız. Yani bir ürünü damıtabilirsiniz ama saflaştıramazsınız. Bu olayın faydası saflaştırmayı sağlaması. Yani düşük kaynamalı noktalı fraksiyonlarla yüksek kaynama noktalı fraksiyonları birbirinden ayırması. Buradaki olaya şu şekilde tanımlamamız mümkün. Bir kazandan buharlaşma var gördüğünüz gibi. Bir kütle çıkışı var buradan. Bu kütle çıkışı burada gördüğümüz gibi kazan kapağında olduğunu varsayıyorum. Kazan kapağında ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi burada düşük kaynama noktalı fraksiyonlar olarak yukarıda kuğu boynundan devam ederek distila doğru giderken bir kısmı yoğuşma şeklinde kazana geri dönüyor. Bu iki kütlenin toplamı kazandan buharlaşan miktara eşit. Yani kazandan çıkan miktar M ise, kazana dönen D ise, distilata giden L ise M eşittir L artı D diyebiliriz. Daha önemlisi bu eşitlik bizim ne işimize yarar diye sorarsanız eğer bizim reflaks oranı diye tanımlayacağımız bir değer var arkadaşlar. Bu reflaks katsayısı ya da reflü oranı kazana geri dönen miktar bölü distilata giden miktar. Bu aynı zamanda distilasyonun verimliliğini tanımlamak için kullanılan bir oran. İleride göreceğiz. Reflü oranı çok yakından safsızlıkların ayrılmasına büyük bir önem teşkil ediyor. Bu reflü oranının D bölü L'nin 3 ile 5 arasında olması düzeltmeler için yani rektifikasyon işlemleri için gerekiyor arkadaşlar.
Ama burada basit damıtma ya da fraksiyonel damıtmalar için bu kadar olmasına gerek yok.